Türkiye'den Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda tığ işi altıgen motiflerden oluşan bu güzel hırka çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Bütün detaylarını videoda bulabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, gelin şimdi yapması kolay olan bu güzel tığ işi hırkayı hep birlikte örelim arkadaşlarım. Hırkamı yaparken kullanmış olduğum ipim Himalaya'nın Super Soft yarn isimli ipi. Tığım ise 5 milim oldu arkadaşlarım. Şimdi öncelikle şöyle alıyorum ve buraya ilk başlarken şu şekilde 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum ve ilkinin içerisinden giriş yapıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Şu ikisinin arasından giriş yapıyorum arkadaşlarım şöyle. Ve buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şu boşluklardan arkadaşlarım toplam 11 tane yapıyorum. 1 2 3 tane zincir. Şuradan ve şuradan giriş yapıyoruz. Çektik. 1 2 3 Şimdi 1 2 3 4 5 altıncıyı yapalım. 2 3 bu altıncıya bir işaret koyacağım arkadaşlarım. Burası orta yerimiz olacak. Evet, altıgen bir parçadan hırka yapacağız ama farklı bir şekilde. Daha önce yukarıda i yazan yere basınca göreceğiniz hırkayı da bu teknikle yapmıştık arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir, 5 tane daha devam ediyorum. Çok böyle dar olmasın burası. Şimdi 1 2 3 oldu. 2 tane daha yapıyorum. Ve sonuncuyu yapıyorum şu anda. Şimdi arkadaşlarım burada biraz yükseliyorum. Şu şekilde arkadan alıyorum. Şöyle çektim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yanına 2 tane daha yapıyorum. 1 2 araya bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Aynı yerin içerisine bir tane daha 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. 3 tane bu tarafta, 3 tane bu tarafta. Şimdi hiç zincir çekmeden üzerine bir aldım. Yana geçiyorum. Ve bu yapmış olduğum boşlukların içerisine üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu altıncıya geldim. Yani ortadaki yerime. Buraya üzerine bir aldım. 3 tane önce yapıyorum. İkili trabzan. 1 2 3 sonra bir zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Köşemin birisi de burası olacak. Tekrar aynı boşluğun içerisine bakın. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Evet, bu şekilde. Bunu alıp
Bu tamamen böyle hani sizlere daha iyi net gösterebilmek için yapacağım bir şey. Şöyle hemen şuraya alıyorum. Şimdi devam ediyorum. Yine üçer tane, arada zincir falan yok arkadaşlarım. Üçer tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Şimdi üzerine bir aldım. Burada 2 tane köşe yapacağım buraya da. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi hiç zincir çekmeden yine buradan giriş yaparak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir çekip üzerine bir alıp yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi şuralara da işaret koyayım, tam olarak anlaşılsın. Şöyle bakın, köşemizin bir tanesi burası. Bir tanesi burası. Bir tanesi burası. Diğerlerine de şimdi tekrar takalım. Tam olarak anlaşılsın diye arkadaşlarım yaptığım bir şey şu anda. Şöyle şuraya da takalım. 1, 2, 3, 4 tane köşeyi yaptık. 2 tane daha yapacağız. Şöyle 3 taneyi tamamladıktan sonra üzerine bir alıyorum. Yandaki bakın şu tarafına da üçer tane ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Şimdi buraya geldim. Burada benim orta tam koltuk altına gelen yerim. Oraya da önce 3 tane ikili trabzan, 2, 3, bir zincir, tekrar 3 tane aynı yerin içerisine bakın. Aynı yere giriş yaparak 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Buraya da bir işaret koyalım. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için şöyle. Ve devam edelim. Yandaki yine bu halkaların içerisine üçer tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu ilk yere geldim. Buradan yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra bir tane zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şuraya da bir tane daha takalım. Burada bizim 6. köşemiz oluyor arkadaşlar, bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Evet, şimdi burada arkadaşlar hiç zincir çekmeden geliyorum. Şu ilk hemen üstünden giriş yapıyorum. Şu şekilde kaydırarak bağlıyorum. Bir miktar bakın şöyle bir boşluk kaldı. Bu boşluğun içerisinden şu şekilde giriş yapıyorum. Şöyle ve çekiyorum. Bir, bir de bu şekilde alarak bir ikili trabzan boyutuna getiriyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Buradan yine giriş yapıyorum. Şöyle bir, ikinciyi arkadaşlarım bakın şurada 3 tane ikili trabzanım var. İlkinin şöyle buradan giriş yapıyorum. Buradan çıkartıyorum. Şu şekilde alarak çekiyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Bu köşe olan yerim hemen bakın. Şunun burada 1, 2, 3. olmuş oluyor. Oradan giriş yapıyoruz yine aynı şekilde ve şu şekilde alarak yapıyoruz. Sonra 2 tane boşluğa, köşeye ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektik, üzerine bir aldık. 2 tane yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2. Sonra üçüncü de arkadaşlarım şöyle üzerine bir aldım. Bakın şuradan giriş yapıyorum bu şekilde ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Şunu hemen bir üste alabilirim. Aslında görüldü, çıkartabiliriz ama bir sıra daha dursun bizimle. Şöyle bakın görüntü bu şekilde olacak. Şimdi burada üzerine bir aldım. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın şu ikisinin arası. Şuradan giriş yapıyorum. 1, 2, ikili trabzan. Üzerine bir aldım. Üçüncüyü bakın şuradan giriş yaparak bunun ilkinden alıyorum. Bu şekilde. Sonra üzerine bir aldım. Diğerine geçiyorum. 1, 2, ikili trabzan. Bir aldık üzerine. Üçüncüyü buradan alarak tamamlıyoruz. Şöyle 1, 2, üçüncüyü buradan alıp tamamladık. Diğerine geçtik. Diğer boşluklara her bir araya bakın. Her bir aradan devam ettiriyoruz. 1, 2, üçüncüyü buradan alıyoruz. 1, 2, üçüncüyü buradan aldık. Şimdi bu köşeye geldik. Köşede üzerine bir aldım. Bunun bu tarafına doğru olanı yapmıştım. Şimdi bakın şu köşenin tam zincir çektiğimiz yerin içerisinden giriş yapıyoruz önce. Burayı alıyoruz. Bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra yanına hemen 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bir tane zincir çektik. 2 tane ikili trabzan. Köşeler hep bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 1, 2, üçüncüyü yine bakın hemen şunun en bize yakın olan yerinden alıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir aldık üzerine devam ediyoruz. Aradan giriş yaptık. 1, 2, sonra şu şekilde alıp üçüncüyü yapıyoruz. Şimdi yine köşeye geldim. Bir tanesini bu şekilde tamamladım. Sonra şuradan alıyorum. Yaptım ikili trabzanımı. 2 tane bir zincir olan yerime yapıyorum. Sonra bir zincir çekip tekrar 2 tane daha ikili trabzanımı köşeme yapıyorum. Üçüncüyü yine bakın şu şekilde alarak buradan yapıyorum. Şimdi arkadaşlarım bakın şu iki araya geldim. Üzerine bir alıyorum. Şuradan 1, 2, 3 ortayı buldum. Ara boşluk. Şöyle girişimizi yapıyoruz. 1, 2, üçüncüyü şu şekilde alıp tamamladık. Sonra üzerine bir aldık.
Şu ilkinden giriş yapıyoruz. 1 2 3 bir tane zincir, tekrar 2 tane buraya, 1 2 üçüncüyü buradan alıp tamamlıyoruz. Sonra bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Şöyle aldım, bakın boşluktan giriş yapıyorum. 1 2 ve 3 bu şekilde. Köşeye geldim. Yine köşeye aynı şekilde tamamlıyorum. Bir zincirimi çektim. 2 tane ikili trabzanımı buraya yapıyorum. Üçüncüyü de bu tarafa yapıyorum. Devam ediyorum. Evet, bakın son olanı da yaptım. Bu araya yapmıştık zaten. Şimdi yine şuradan şu şekilde girişimizi yapıyoruz. İlk yeri biraz sıkı yaptığınız için biraz zorlu oluyor ama daha güzel duruyor arkadaşlarım. Şimdi bakın şu şekilde tamamlamış olduk. 6 tane köşemiz oldu. Şunları hemen yer değiştireyim size tam olarak göstermek için. Siz yaparken bunlara dediğim gibi gerek duymayacaksınız arkadaşlarım. Sadece nerelerde artış yapılarak büyüdüğünü görmeniz için, az önce de söyledim gibi. Şöyle. Bunu da alayım. Evet. Şimdi yine diğer sıraları aynı az önce yaptığımız gibi aralardan şöyle önce burayı yapıyoruz. Sonra bir tane şöyle yükseldik. Bir ikili trabzan boyutuna getirdik. Hemen bir tane daha yapıp yanına, üçüncü de bakın şuradan giriş yapıp buradan alıyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Bu iki araya giriş yapıyoruz. Şöyle bir, iki, sonra şuradan alıp şu şekilde alarak tamamlıyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Köşeye geldik. Buradan giriş yapıyoruz. Köşe böyle göreceksiniz birazdan. Yaptıkça güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi
İki tane hemen şuraya ikili trabzanımızı yapalım. Bir zincirimizi çektik. Şöyle bir, iki, sonra tekrar üzerine bir aldık ve buradan giriş yapıyoruz. Buraya yapıyoruz. Bakın köşelerimiz bu şekilde duruyor. Sonra devam ediyoruz yine. Hep iki tanesini normal araya yapıyoruz. Üçüncüyü bu şekilde alarak yapıyoruz arkadaşlar. Bir alttakinin içerisinden geçirerek. Bu tam ortadaki yer bizim koltuk altı olacak arkadaşlar. Şöyle bir, iki, bir zincir, iki tane daha. Sonra devam. Başta da gördüğünüz gibi böyle çukur çukur güzel bir görünüme sahip oluyor arkadaşlarım. Sadece şu üçüncüyü buradan almakla. Şimdi yine köşeye geldim. Hemen şuradan girişimi yapıyorum ilkini. Sonra ikisini bu boşluğa yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar iki tane. Bir, iki. Tekrar üçüncüyü buraya. Sonra üzerine bir alarak bu aradaki boşluğa geçiyoruz. İlkini bu şekilde, iki tanesini boşluğa, bir zincirimizi çektik. Tekrar iki tane yapıyoruz.
Evet, burayı da tamamladık. Bu sırayı da hemen şöyle girişimizi yapalım. Kaydırarak bağlayalım ve şu şekilde alıp bir diğer sıraya geçelim arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi ben sizlere şöyle göstermek istiyorum. Yine bunları bir yer değişikliği yapayım. Hatta arkadaşlarım bakın şuradan şöyle yapalım ki tam olarak gözüksün ne yaptığımız, nasıl katlanması gerektiği. Bakın şöyle olacak. Şurası yaka kısmımız olacak. Hemen şunu çıkartayım. Burası da alt kısmımız olacak. Onu da şöyle tutundurayım. Evet. Bakın şöyle. Bu şekilde büyüteceğiz arkadaşlar. Kimi yapacaksanız o kol kısmına gelene kadar devam etmeniz gerekiyor. Normalde ördüğümüz parçamız şöyle açarım. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Bunların bu artım yerlerine birleştirdiğimiz zaman şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi bunu ben diğer parçamı tamamlamıştım. Onu da size göstereyim. Şöyle tamamen bitirdim ben burayı. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Burası kol. Burası da alt kısmı. Ben biraz daha uzun yapmayı düşünüyorum. Bir de şurada yaka yeri bırakıp daha sonra 2 sıra şeklinde devam ettim. Onu da göstereceğim sizlere ayrıca. Şimdi bunun arkadaşlarım şu kaç sıra yaptıysak o kadar yapıp daha sonra bu yan kısımlarına geçeceğim arkadaşlarım. Benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hatta 16 sıra devam etmişim. Daha sonra 2 sıra şeklinde gidiş geliş yaptım. Onu da sizlere göstereceğim. Ve kolunu buradan bakın şöyle birleştirdim. Onu da göstereceğim. Şu da kol ucuna ördüğüm yerim. Bunun aynısını ön kısmına da yapacağız ama diğer parçamızla birleştirdikten sonra yaparsak daha güzel olacak. Şimdi bunu 15 sıra şeklinde yapıp tamamlayıp bu parçaya gelelim arkadaşlarım. Şöyle bunun üzerinde de bir göstereyim size. Bakın şu. Bu alt tarafı üst tarafı dilediğiniz şekle çevirebilirsiniz. Yani ya bu tarafı da kullanabilirsiniz. Biz şimdi öyle yapacağız. Ya da bu tarafı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Yani hiç fark etmiyor. Bunu dilediğiniz şekilde çeviri yapabilirsiniz. Çünkü her tarafı aynı olduğu için. Evet arkadaşlarım, diğer parçama aynı şekilde yaptım. Şimdi son sırada bakın buradan başladım. Böyle çevirdim. Etrafını geldim buraya. Burası yaka kısmımız olacak. Bu yaka kısmında şöyle göstermek istiyorum bakın. Şu şekilde. Önce biraz şöyle köşeyi ördüm. Yanında 1 2 ördüm. Diğer tarafın yaka oyuntusu oluşturmak için diğer tarafın da bakın şu köşemiz 1 2 şu aradan giriş yapıyorum ve bunu buraya ekliyorum. Şöyle kaydırarak ekledim. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Yandaki boşluğa geçiyorum. Yine oraya normal modelimizi uyguluyoruz. 2 tane normal ikili trabzan, üçüncüyü bu şekilde alıyoruz. Geldik.
Önce zincir çekmeden şöyle eklememizi yaptık. Sonra bir zincir çekiyoruz. Diğerine geçiyoruz. 1, 2, üçüncüyü bu şekilde aldık. Sonra geçiyoruz araya ve buradan birleştiriyoruz. Bir zincir çektik. Üzerine bir aldık yine. Devam ediyoruz. Bütün boşluklardan giriş yaparak şöyle göstereyim, bakın. Şu şekilde ekliyoruz. Burası da dediğim gibi yaka yerimiz olacak arkadaşlar. Şimdi bunu bu kol ucuna kadar bu şekilde devam edelim. Ekleyerek. Burada bir zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Devam ediyorum. Evet, son köşeye geldim. Burayı da ekleme yaptım arkadaşlarım. Şimdi 2 ve 3 şöyle aldım. Şimdi buradan yine her zaman yaptığımız gibi birleşimimizi yapıyoruz. Bakın görüntümüz bu şekle gelmiş oluyor. Şimdi kol ucuna arkadaşlarım şöyle bir işlem uyguladım. Diğerini göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde bir yer yapacağız. Bunu da şuradan arkadaşlarım üzerine alıyorum. İçerisine giriş yapıyorum. Bağladım. Bir zincir çektim. Üzerine aldım. Bakın diğer aradaki boşluklardan giriş yaparak şöyle çakma sık iğne, bir zincir, bir çakma sık iğne şeklinde yaptım diğerini. Bunu da aynı şekilde tamamlıyorum. Dilediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde yapalım arkadaşlarım. Şöyle bakın. Biraz balon kol tarzında olacak arkadaşlarım. Burası ek yerimiz. Bir zincirimizi çektik. Buradan buraya bakın. Şu ilk başladığımız yer. Buraya geçiş yapıyorum. Sonra şuradan şu şekilde alıp önce çakma sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir. Bakın şu aradan giriş yapıp devam ediyoruz. Şöyle her bir araya yine az önce yaptığımız gibi çakma sık iğnemizi yaparak kolumuzu tamamlıyoruz. Biraz balon kol misali bir görünüme sahip oluyor arkadaşlarım bu şekilde yaptığımız zaman. Evet, bunu da yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın bu kolunu da tamamladım. Şimdi şu ara mesafeyi biraz uzatmak amaçlı şöyle ön kısmının yaka kısmına bakın şöyle geliyorum. Buradan girişimi yapıyorum. Bir iki sıra dilerseniz hani bu büyüklük yeterse size yapmaya da bilirsiniz ama yaparsanız da daha güzel duruyor arkadaşlarım. O yüzden şu önden başlayarak biraz uzatmak istiyorum. İşin gerçeği. Evet, şimdi
Buradan başladım. Diğerini de bu şekilde yaptım çünkü. Şöyle alıyorum. Yine şöyle yükselelim. İkili olduğu için şöyle zincirle yükselebiliriz arkadaşlar. Şimdi yanına hemen bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra modelimi devam ettiriyorum. Bakın şuradan alıyorum. Bir tane yaptım. Devam ediyorum. Bir, iki, üçüncüyü buradan artık bunu öğrendik. Şimdi bu şekilde bakın. Buradan başlıyorum. Bu alt ucuna geliyorum. Buradan devam ediyorum. Diğer tarafa geliyorum. Yani şuraya. Buradan geri dönüyorum arkadaşlarım. Şimdi geri dönerken de bakın şöyle göstereyim size. Burayı bu şekilde başladık. Yaptık, geldik. Öyle düşünün. Şimdi şuradan geri dönüşünü göstermek istiyorum. Bakın yine şöyle geldiğimizi farz edelim. Yine şöyle yaparak yükseldik. Birinci ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi arkadaşlarım ikinciyi yine buraya yapıyoruz. Üzerine bir aldım. Bu defa ilkine şöyle yaparak model ahenk şeyi bozulmasın diye bu şekilde aldım. Sonra iki tane yanına ikili trabzan yapıyorum. Yani tam tersine çevirdik. Az önce burası arka tarafı, burası ön tarafı, dış kısmı. Şimdi şu şekilde yapıyorduk. İki tane şöyle alıp üçüncüyü buradan alıyorduk. Geri dönüşte ama sürekli aynı hizada dönüyorduk. Şimdi geri dönüşte ise geri dönüş yapacağımız için şöyle aldık. Üzerine bir hemen ilkine önce aradan aldığımızı alıyoruz. Sonra yanına iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Geri dönüşte bu şekilde. Böyle dolayısıyla modelimiz hiç bozulmuyor arkadaşlarım. Aynı şekilde devam etmiş oluyoruz. Şöyle aldım üzerine. Bakın şunun burasından giriş yaptım. Sonra buradan iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine aldım. Bunu hemen bakın buradan giriş yaptım. Şöyle bir iki. Şimdi ben bunu bu şekilde devam ettim, yaptım. Diğerini o şekilde yapmıştım. Buradan başlayacağım. Gideceğim buraya kadar geleceğim. Şu araya kadar. Buradan az önce gösterdiğim gibi geri döneceğim. Sonra tekrar bir daha buraya kadar geldikten sonra bir daha buradan aynı şekilde yapacağım ve sonra arka kısmını hiç ipi kesmeden arka kısmını birbirine ekleyerek devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi buradan gidelim, geri gelelim, tekrar gidelim ve bu tarafa buraya gelmiş olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, iki parçayı da tamamladım. Yani diğer parçamı da tamamladım. Şimdi gittim, geri geldim. Tekrar geri dönerken bu arka kısmını birleştirme yapacağım. Şöyle ben çekiyorum zannetmiştim. İlk baştan gösteriyorum zannetmiştim ama bir teknik hatadan dolayı öyle olmamış, çekememişim. Şimdi söylemek istiyorum. Şuradan başladım arkadaşlarım. Arka kısmı olacak. Diğer parçamı aldım. Aynı koldaki ekleme gibi bu iki parçayı birbirine ekliyoruz ve hırkamızı büyük oranda tamamlamış oluyoruz. Yine bakın aynı model devam ettiriyorum. Şöyle sonra gelip buradan alıp burayla birleştiriyorum. Evet, sona kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar.
Evet, son yere geldim. Şöyle birleşimimi tamamladım. Şimdi ipimi kesiyorum. Sonra tamamlarız arkadaşlar. Şimdi bu boyunu uzatmak için şöyle biraz alttan çalışma yapmak istiyorum. Aynı kenarda yaptığımız gibi. Şöyle önün birinden başlıyorum. Köşesinden girişimi yapıyorum. Sonra ipimi aldım. Biraz uzunca bıraktım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Hemen yanına bir tane yapıyorum. Sonra buradan normal girişimi yapıyorum. Düz tarafta olduğum için. Sonra yana geçip aynı şekilde modelimi devam ettiriyorum. Diğer önün şöyle göstereyim. Şuraya gelene kadar arkadaşlarım bakın. Şöyle göstereyim iyice. Burayı bilen arkadaşlarım bilir de yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle göstermek istedim. Buraya kadar bu şekilde örerek geliyorum. Buradan tekrar geri dönüyorum. Tekrar geri geliyorum. Yani dilediğimiz uzunluğa gelene kadar bu uzatma işlemini yapalım arkadaşlarım. Daha sonra kol ucuna yaptığımız bu işlemi aynı lastik gibi etrafına yapabiliriz arkadaşlar. Onu da tamamlayalım ve hırkamızı tamamlamış olalım. Evet arkadaşlarım, alt kısmını da bir miktar uzattıktan sonra şimdi bu kola uyguladığımız işlemi aynısını bütün kenarlarına da uygulayacağım. Şöyle bakın. Şimdi burası bizim köşe dönüş yerimiz olacak. Buradan şöyle bir giriş yapalım. Bir tane sık iğne yapalım. Bir zincir. Sonra hemen biraz ileriye bir tane çakma sık iğne. Bir zincir. Bir tane çakma sık iğne. Burası koldaki gibi toplamayacak arkadaşlar. Böyle daha hani rahat. Aynı bu görüntüdeki gibi durması için şöyle biraz daha sıkı yapacağız. Bakın şöyle biraz fazla oldu. Hemen bakın şöyle giriş yapıp bir zincir bir çakma sık iğne yapıyoruz. Çok fazla arayı açmayalım. Çünkü toplama yapmasın. Alt kısmına yani dilerseniz büzdürebilirsiniz. Hani biraz toparlayabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Böyle aynı büyüklüğü kadar böyle bakın. Şu üçlü grubun ortasından da bir tane alırsanız şayet herhangi bir toplama yapmayacaktır. Böyle. Böyle bütün etrafını dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar çevirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, kenarlarını da bu şekilde çevirdim. Aynı koldaki gibi. Bakın şöyle bir de şimdi çalışma yapacağız. Şimdi bunu da arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Şöyle evde olan arta kalan bir ipim vardı. Nako pardon Alize'nin Süperlana ipi. Şöyle kalınca bir ip arkadaşlarım. Çünkü alt zeminimiz de kalın zaten. Evde arta kalan iplerinizi de rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Şimdi bakın şöyle yerlerimiz var. Deliklerin bir tanesinin içerisinden giriş yapıyorum. Sonra bunu şöyle biraz bırakalım. İkinci bir üstündeki bakın şuradan giriş yapıyorum. Şunu da şu şekilde alarak kaydırarak geçiriyorum. Bakın şöyle aldım. Bir alttan bir üstten şu şekilde şöyle buraya geçtim. Buradan buraya geçiyorum buradan. Şöyle zikzaklı bir görüntü elde ediyoruz. Böyle de üzerine alarak da yapabilirsiniz. Şöyle.
Bu kenar kısımlarını süslemek amacıyla yapmış olduğum bir işlem. Evet. Bu şekilde bunu çeviriyoruz. 3 sıra şeklinde yapacağız. Şurada kolunda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar pardon, burası kolu 4 sıraymış. Önlerde ve yanlarda, şöyle altlarda 3 sıra şeklinde yaptım arkadaşlar, bakın. Bir sonraki sırada yine zaten burayı hemen çevirelim, dolanalım. Bir üst sıraya geçiyoruz. Hiç başkaca yapacağımız bir işlem yok arkadaşlar. Şöyle aldım. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Şuradan alıyorum. Ve hemen bakın şuraya gelmiş oluyorum. Sonra şuraya atlıyorum. Şu ipimizi de alalım. Şöyle alttan. Evet. Şimdi bakın şu sırayı bitirdik. Şimdi bununla bu sıraya aynı işlemi uyguluyoruz. Bir oradan bir oradan alıp devam ediyoruz. Bu şekilde. Hırkamız şöyle daha güzel olsun diye arkadaşlarım, bir cep ağzı sadece yapacağız. Cep varmış gibi duracak. Onun için şöyle 21 tane zincir çektikten sonra bir tane daha çekiyorum ve bunu bakın 1 2 üçüncüden atladım. Şu şekilde alıyorum ve sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir tane aşağıdan atlıyorum tabi, bakın şöyle. Bir zincir, bir sık iğne. Bunu daha büyük, daha küçük yapabilirsiniz. Şöyle bir zincir, bir sık iğne şeklinde devam ettik, geldik. Son yerden de alıyorum bu şekilde. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 ve 3 geri döndüm. Şimdi buraya atlıyoruz. Bu içeriden alıp yine sık iğne, bir sık iğne, bir zincir şeklinde devam ediyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bunu arkadaşlar 3-4 sıra, 5 sıra dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Sadece böyle farklı görünsün diye, süs olsun diye yapacağımız bir işlem. Tek tarafına da, her iki tarafına da yapabilirsiniz bu işlemi. Evet arkadaşlarım, bakın cep detaylarını da şu şekilde ekledikten sonra hırkamız kullanıma hazır hale geldi. Bir tane düğme dikmek istedim. Sadece bir tane. Onu da isterseniz yapmaya da bilirsiniz. Evet, ve görüntümüz bu şekilde. Arka kısmı bu şekilde. Önü bu şekilde. Evet, böyle salaş, rahat, güzel, uzun bir hırka yapmış olduk böylelikle. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum.
Örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.